I became Muslim, I noticed women in many couples, many families, they are the Amir of the family. In Malaysia, and I have some friends, the wife is the Amir. How can we help them to break away from this slavery inside their own couple? It's systemic. Huh? You can't really do that because it's accepted and it's a systemic problem. First, they have to believe that they're doing something wrong. If the system is saying it is right, they believe it is right. They will manipulate whichever ayat or hadith to prove that they are right. There's nothing that you can do. You're not responsible for that. Önce yanlış olduklarını anlamaları gerekiyor. If they are coming to you to ask for help because they realize there is a problem, then you can only give what they can understand. Sorun olduğunu anlayıp senden yardım istemek için geliyorlarsa ancak yardımcı olabilecek şeyi Even verirsin. if right now, you make a 10-hour documentary about this that is so convincing, very good in all sorts of ways, and you show it, and people still don't believe in that, it's not going to work. 10 saatlik bir belgesel yapsam bu konuyla ilgili ama insanlar buna inanmasa çok fazla işe yaramaz. First, we have to understand how that came about. Bunun nereden çıktığını önce anlamamız gerekiyor. Especially in Southeast Asia, how that became. Özellikle de Güney Asya'da. Something happened. Then, for those who are looking to turn it to the other side, then you must tell them why it is not according to the teachings of the Prophet ﷺ, through their own history, how they slipped and how they fell. Kendi tarihleri üzerinden bunun Peygamber Efendimizin talimatlarının nasıl ters olduğunu öğretmen It's göstermen important to gerekiyor. understand the problem, not just to say there is a problem and this is the solution. Sorunu idrak etmelerini sağlar. Bu sadece bir sorun var ve çözümü budur demek değil. Men stop being men. Erkekler erkek olmayı bırakmış. There is this huge impact of colonialism Sömürgeciliğin inanılmaz bir etkisi var bu konu üzerinde. that people from countries that they're not colonized, they don't know anything about. Sömürgeleşmemiş ülkeler bu konuyla ilgili hiçbir bilgisi yok, hiçbir fikirleri yok. Everyone is in a family, but the families are different. Herkes bir ailede ama aileler farklıdır. What if you belong to a family and your father is a very successful businessman? Bir ailedeysen ve baban çok başarılı bir ticaret You adamıysa, have everything you want, you're very healthy, you're very strong. istediğin her şeye sahip olursun, çok güçlü olursun, varlıklı What olursun. if you come from a family where your family's business has been taken over by another businessman and everything is destroyed? Ailenin ticareti başka bir tacir tarafından ele geçirilmiş bir aileden geliyorsan ne olur peki? Your father is killed and your brothers are made to become like fools and idiots. Baban öldürülmüş, kardeşlerin de küçük düşürülmüş. And they're traumatized. Ve And the new company made sure that this old company never stands up again. It will always be in chains. her zaman zincirli olmasına da emin oluyor bu yeni kurulmuş olan düzen. You can approach a problem in any way, but the prophetic way is to approach it with wisdom. Sorunu istediğin yerden yaklaşabilirsin ama peygamberin yoluna göre hikmetle yaklaşman gerekiyor. What do you do to the whole ummah when the Khilafat is taken? The old, sincere ones, they are slaughtered, and the new ones, they are munafiqs and they're dragons. Hilafet düşürüldüğünde eski samimi olanlar başları kesildiğinde ve yeni münafıklar ortaya çıktığında ne yapman gerekiyor? And the tricks and the traps of Dajjal, they're presented to them every single day, Deccal'in over hileleri 100 de years. 100 yıl boyunca her gün kendilerine sunuluyor. And no real teachers are really encouraged to speak about the situation. Bu konuyla ilgili de konuşması için hiçbir öğretmen izin verilmiyor. So men will stop being men. İnsan insanlığından çıkar, erkek erkekliğinden çıkar. They are traumatized. And as the Prophet says in the Akhir Zaman, the women, most of the followers of Dajjal, actually, they are women. Peygamber Efendimizin de dediği gibi Deccal'in takipçilerinin çoğu kadındır. So when the men give the authority to the women, they don't want to be the authority. Then the women take the authority.
Muslim women, they're not weak. They're very smart and they're strong. Erkek otoritesini istemediğinde ve otoriteyi kadına verdiği zaman kadın otoriteyi alır. Müslüman kadınlar zayıf değil, güçlüler. The man must want to become a man, Erkek erkek olmaya istekli olmalı. according to Islam and the way of the Prophet. İslam ve Peygamber Efendimizin yolu üzerine. And the woman must want to become a woman, according to the way of Allah and His Prophet. Kadın da keza Allah ve Peygamber yoluna göre kadın olmaya istekli olması gerekiyor. Then there must be a system where the society is teaching a man how to become a man. Öyle bir toplum düzeni olması gerekiyor ki erkeğe nasıl erkek olacağını öğretmeli. To be a man means to be responsible. Erkek olmak sorumlu olmak It means demektir. to carry people's burdens. İnsanların yükünü taşımak It demektir. means to run to help people while you yourself you're suffering. Sen acı çekerken başka insanların yardım etmek için koşturmak That is demektir. what a man is. Erkek dediğim budur. So there must be a desire, a niyat that is strong first. Bir istek, bir niyet, güçlü bir niyet olması gerekiyor When there's öncelikle. no niyat from them, you cannot change it. Onlardan gelen bir niyet olmadan bunu You değiştiremezsin. can try to wake them up, but if they're still sleeping, leave them alone. Uyandırmaya çalışabilirsin ama hala uyuyorlarsa kendi hallerine bırakman şart. Understand? But those ones who are waking up a little bit and they're asking, you may say. Ama birazcık uyanıp soru soranlara söyleyebilirsin, anlatabilirsin. In Singapore, for instance, Singapur'da mesela there's a lot of Muslims there. They account for like maybe a quarter, right? 15%, 20%, like that. 15-20%. That's it. birçok Müslüman var orada. Maybe 20, less. 30, %30 But the civarında. rate of divorce was very, very, very high when I left. Ama I don't know how it is ayrıldığında now. oradan I'm assuming it's the same, huh? Boşanma oranları çok çok yükselmişti Amongst the Muslims. Müslümanlar arasında. It's very common for them to divorce. Çok In genel bir other şey. parts of the world, for example in Pakistan, it is a big shame for the couple to be divorced. Not just for the woman, for the man too. Dünyanın öbür yerlerinde özellikle mesela Pakistan'da But over there in boşanmak çok ayıp bir Singapore şey. and in Malaysia, Indonesia also, they don't care. Singapur'da, How did Malezya'da it come to that point? Where are the religious leaders? umursamıyorlar. Peki bu noktaya nasıl varıyorsunuz? Dini And- liderler nerede? And most of the time, it's the women who want to divorce. Bu boşanmayı isteyen It's not the men. taraf da genellikle When the kadın society tarafıdır. is saying when your Erkek man değil. is not bringing home money, you can divorce him. Toplum erkek eğer para getirmiyorsa onu boşayabilirsin diyor. So it happens like that, and women say, yeah, right, this man is no good. I'd rather just divorce him and just continue my Böyle life. olduğunda da kadın evet diyor. Madem böyle işe yaramıyor, yerine getirmiyor vazifesini hemen boşayayım. But it is something that is very disliked by Allah, of course, Ama Allah tarafından çok without any sevilmeyen bir reason. şey. So most of the reason is economic reason also. Ama onların sebeplerinin çoğu ekonomik sebepler. But men have to be trained. First, the man has to have a leader. Ama öncelikle erkeğin bir lideri olması Allah has gerekiyor. designed the men to be like that. Allah erkeği It is bunun in their üzerine. it is in their natural makeup to believe in a leader and to Onu- follow a leader. Erkeğin tabiatında bir lidere inanmak ve takip Religiously, etmek var. spiritually, or even socially, Hem dini hem manevi hem de sosyal olarak. right? So when they say no, don't follow leaders, and when you talk about Muslims, usually it is the sheikh, the teacher, the hoja, the alim that you have to follow. Once they break that system, now everyone becomes very, very weak. Kimseyi takip etmeyin, liderleri takip etmeyin dediklerinde İslam toplumunda genellikle bunlar hocalar, şeyhler vesaire. Bunları bertaraf ettiğin zaman her şey, bütün toplum çok zayıf bir hale geliyor. So the men are left on their own devices, not knowing how to behave. They try this way, they try this way, they try this way. They watch one movie, they try. They listen to one song, they try. They Erkekler read one poem, they try. kendi haline kalmış. Bu sefer bir film izliyorlar, ona göre davranıyorlar. Bir şarkı dinliyorlar, ona göre davranıyorlar. But they're not following a guide who is able to take from the teachings of the Prophet. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın talimatlarından alan bir rehberi takip etmiyorlar. There is our culture, but there is the way of the Prophet. Bu, bizim kültürümüz bunun üzeridir. Peygamber Efendimizin yolu da bunun üzeridir. If it's between the two, we follow the Prophet because we're believers. It doesn't matter what our culture is. Bunlar kültürle Peygamber Efendimizin arasında kalsan Peygamber Efendimiz'i takip etmen gerekiyor çünkü önemli olan odur. Like in a part of Indonesia, in Aceh, in Aceh, for example, they're Minangkabau, and those people they follow a matrilineal system. Mesela bir bölgede bir toplum var. Orada
kadın erkek değil de kadının yönetici olduğu bir strong sistem Muslims. takip ediyorlar. They're strong Müslüman Muslims. olmalarına rağmen. But as a woman who is the head of the family, property goes from mother to daughter, and she is the head of business. Ailenin başı kadın, kadından mal varlığı kadından geçiyor ve bütün işin, ticaretin başı Everyone kadın. accepts, Herkes de bunu kabul etmiş. but it's against Islam. Ama bu İslam'a ters. That is why the Hajj is very important, because once a year all Muslims must come together and look at each other. Where are you? Where am I? O yüzden hac çok önemli bir şey. Çünkü senede bir kez dahi olsa bütün Müslümanlar bir araya gelip birbirine bakmalı. Sen neredesin, ben neredeyim. When you're broken and separated from each other, you think you are your own world, and you are right in your own world. Birbirinizden ayrı ve farklı yerlerde olduğunuz zaman kendinizi doğru ve haklı zannedersiniz. Right? And the men then in that society, they become more lazy, O toplumlardaki erkekler de daha tembel bir hale geliyor. more just hanging out, not really doing anything, and the women are running everything. Ortalıkta dolaşıp daha hiçbir şey yapmayan tiplere dönüşüyorlar. Kadınlar da bütün işleri hallediyor. You all look at me like such a thing exists. Hepiniz öyle bir şey var mı ya diye Ha? bakıyorsunuz sanki. Yeah. Thousands of people they're living like that, and they say, yeah, this is okay. Bu şekilde yaşayan binlerce insan var ve evet normal bir şey bu diyorlar. Astaghfirullah. May Allah save us from confusion, inshallah. Allah bizi fitneden korusun inşallah. Right? If we are not the authority, we cannot make so much confusion. Eğer otorite değilsek çok fazla fitneye sebep olamayız. If you don't have the right, you cannot speak. Çünkü izin verilmediyse konuşamazsın. If you don't have permission, you cannot change anything. Sende izin yoksa bir şeyi değiştiremezsin. When you have the permission and you have the authority, you must, even if it endangers you. Ama izin verildiyse ve otorite sahibiysen yapman gerekiyor. Tehlikeli olsa dahi. Estağfurullah. Evet.